Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir yerdeyim. İtalya'da Kolezyum, Fransa'da Louvre Müzesi, Türkiye'de de bunun muadili Karye Müzesi. Dünyada Karye Müzesi'nin eşi benzeri yok. Çünkü duvardaki betimlemeler Hazreti Meryem'den Hazreti İsa'ya kadar bütün geçen olayları tek tek anlatıyor ve turistlerin İstanbul'a geldiği zaman ilk gezdiği yerlerden bir tanesi Karye Müzesi. Karye Müzesi, Bizans'ın önemli manastırlarından Kora'nın İsa'ya adanmış kilisesidir. Kora, Yunanca'da kent dışı ya da açık arazi anlamına gelir. Yapımı sırasında şehrin surlarının dışında kaldığı için bu adı almıştır. İstanbul'un fethi sırasında ele geçirilen ilk yapılardandır. Fetihten sonra kilise olarak kullanılmış ve 1510 yılında Vezir Hadım Ali Paşa tarafından camiye çevrilmiştir. 1945 yılında tekrar müzeye dönüştürülmüştür. İçerideki fresklerin her birisinin ayrı hikayesi var. Hazreti Meryem'den doğuşundan Hazreti İsa'ya kadar hepsinin hikayesini size tek tek anlatacağım. Karye Müzesi'nde girişte iç nartekste girişi sağlayan kapının üzerinde Pantaktor yani her şeye hükmeden Hz. İsa tasviri bizi karşılıyor. Hz. İsa sol eliyle kutsal kitabı tutarken sağ eliyle takdis işareti yapıyor. Karye Müzesi'nin iç ve dış narteksindeki mozaikler birbirini periyodik olarak takip eden olayları anlatan resimli bir romandır adeta. Hz. Meryem ve Hz. İsa'nın tüm yaşamını büyük ölçüde İncil'e dayanarak narteksin kuzey bölümünden anlatmaya başlar. Narteks, Bizans bazilika ve kiliselerinin giriş bölümüdür. Sıklıkla narteks kelimesi geçtiği için narteksin anlamını söylemek istedim. Hz. Meryem'in doğumundan önce başlayan bu kompozisyonda Hz. Meryem ve çocuk İsa tasvir ediliyor. Tasvirin etrafı Hz. Davut'la başlayan Hz. Meryem'in soykütüne ait peygamber kralların figürüyle çevrilidir. Hz. Meryem'in babası Yoakim'le annesi Anna yaşlı oldukları ve çocukları olması için dua ederler ve çocukları olursa kiliseye bağışlayacaklarına yemin ederler. Çocuğu olacağını öğrenen Anna'nın Yoakim'e sarılarak sevinmeleri tasvir edilmiştir. Daha sonra Hz. Meryem'in doğum sahnesi gösterilir. Meryem'in ilk banyosu hazırlıkları yapılır ve Meryem kadının kucağında tasvir edilir. Ziyaretçiler de getirdikleri hediyeleri takdim ederler. Babası Yoakim de olayları kapıdan izler. Gördüğümüz tasvirde çocuk Meryem'in anne ve babası tarafından sevilmesi tasvir edilmiştir. Tasvirin çevresinde mimari yapılar ve iki hizmetkarla birlikte ölümsüzlüğü ve temiz ahlakı temsilen iki tavus kuşu bulunuyor. Bu tasvirde kürsü içinde oturan Meryem'in melek tarafından beslenme sahnesi tasvir edilir. Batı bölümünde ise Meryem'in refakatçileri olan meşale taşıyan kızlarla bezenmiştir. Bu tasvirde Meryem'in ilk 7 adımı anlatılır. Tasvirde Anna Meryem'e doğru elleri açık şekilde oturur vaziyette gösterilir. Çocuk Meryem'in arkasındaki bakıcısı uçuşan şalıyla dikkat çekmekte. Meryem'in evleneceği kişinin asasının yeşereceği bilinmektedir. Bu tasvirde Meryem'in eşi olacak olan Nasıralı marangoz Yusuf'un değneği yeşerir. Zekeriya peygamber Yusuf'un filiz fışkıran asasını tutarken Meryem başında halesiyle gösterilir. Diğer taliplerden önde gösterilense Yusuf'tur. Hz. Meryem'le ilgili pasajlar burada sonlanır. Onunla ilgili pasajlar Hz. İsa'nın hayatıyla bağlantılı olarak dış nartekste devam eder. Dış nartekste girişte kapının üzerindeki tasvirde Hz. Meryem'in Hz. İsa'ya hamile kalması tasvir edilir. Görselin sağ ve sol tarafında iki melek bulunur. Meryem mucize olarak hamile kalır ve Yusuf bu durumu kınar. Bu görselde Yusuf'un rüyası tasvir edilir. Meryem'in hamile olduğunu anlayan Yusuf düşünceli şekilde uyur. Uykusunda melek Yusuf'a Meryem'den ayrılmaması ve Meryem'in kutsal bir çocuk doğuracağını, bu çocuğun insanlığın kurtarıcısı olup adının İsa olacağını söyler. Yusuf'un arkasındaki tasvirde Meryem'le Zekeriya peygamberin eşi Elizabeth sohbeti gösterilir.
Panonun sağ tarafında Yusuf ve ailesinin Roma nüfus sayımı için Betlehem yolculuğu gösterilir. Emre göre herkes bulunduğu yerde nüfusa kaydolacaktır. Tasvirde arkada Yusuf, katır üzerinde oturan Meryem, önde ise Yusuf'un önceki eşinden olan oğlu gösterilir. Bu tasvirde vergi sahnesi tasvir edilir. Ayakta duran hamile Meryem'e çocuğun babası sorulduğunda Meryem sessiz kalır. Arkasındaki Yusuf çocuğun kendisinden olduğunu söyler ve evlat olarak kabul eder. Arka tarafta ise Yusuf'un oğulları görülür. Bu tasvirde Hz. İsa'nın doğumu gösterilir. Yolda doğum sancıları başlayan Meryem, bebeğini bir ahırda doğurmak zorunda kalır. Battaniye üzerinde uzanan Meryem'in doğum sonrası hali gösterilir. Üst tarafında ahır yemliğinde kundak içinde sarılı olarak çocuk İsa gökten inen ışık altında eşek ve boğanın nefesleriyle ısıtılırken gösterilir. Alt kısmında ise İsa'nın ilk banyosu tasvir edilir. Yusuf'un ise otururken tasvir edildiği görülür. Üst kısmında ise bir melek İsa'nın doğumunu çobanlara bildirir. Müneccimlerin öyküsünde 3 doğulu kahin krala gelerek Yahudilerin kralı olarak doğan nerededir diye sorarlar. Çünkü doğuda onun yıldızını gördük, ona ibadet için geldik derler. Kral müneccimleri sevmez çünkü kahinleri krala hükmünün son bulacağını söylerler. Kısmen korunmuş diğer tasvirde kral, katip ve kahinleri sorgularken görülür. Kral yeni doğan peygamberin bulunmasını söyler ve ona ibadet edeceğini belirtir. Kahinler yeni doğan İsa'yı ahırda bulurlar ve ilk ibadet edenler olurlar. Rüyalarında kralın İsa'yı öldüreceğini görünce krala bilgi vermez kahinler. Kral Herodes askerlerine 2 yaşına kadar olan bütün erkek çocukların öldürülmesi emrini verir. Bu tasvir Elizabeth'le oğlu Yahya'nın kralın zulümünden kaçışıyla sonlanır. Bu tasvirde vaftizci Yahya arkasında bulunan kalabalığa İsa'yı işaret ederek "Benden sonra gelen benden önce tercih edilmiştir. Benden sonra gelen benden öncedir" demektedir. Alt kısımda ise çirkin, kanatlı yaratık olarak tasvir edilen şeytan, kendisine tapması halinde dünyanın krallığını vaat eder. Bu tasvirde Hz. İsa'nın katıldığı bir düğünde suyu şaraba dönüştürme mucizesi tasvir edilmiştir. Ziyafet için kesilen beyaz bir öküz sol kompozisyonda tasvir edilmiştir. 5 arpa ekmeği ve 2 balıkla 5.000 kişinin beslenmesiyle ilgili mucize tasvir edilir. Herkesin karnı doyduktan sonra kalanlar 12 sepete doldururken gösterilir. Hz. İsa'nın felçleri iyileştirilmesi tasvir ediliyor. Fakat burası restorasyonda olduğu için bu kısmı göremiyoruz. Bu tasvirde ise Hz. İsa'nın kör ve dilsiz bir adamı iyileştirilmesi gösteriliyor. Kuzeydoğu pandantifinde İsa'nın Petrus'un kayınvalidesine iyileştirilmesi gösteriliyor. Güneydoğu pandantifinde İsa kanayan kadını iyileştiriyor. Üzgün kadın yerde uzanıyor ve Hz. İsa'nın eteklerini tutuyor. Bu tasvirde Hz. İsa havarileriyle birlikte karşılarındaki kör, topal, kuru şişmiş, çocuk, kadın ve adamlardan oluşan gruba şifa dağıtıyor. Kubbenin ortasındaki madalyonda İsa tasviri bulunuyor. Bu tasvirin etrafında ise Hz. Adem'le başlayan Hz. İsa'nın soy ağacı gösteriliyor. Kubbenin altında büyükçe Desis mozaiği bulunuyor. Tasvirde Hz. Meryem, Hz. İsa'ya hayır sahipleri için yalvarıyor. Meryem'in ayakları önünde diz çökmüş kişi, kiliseye bağış yapan Isakios Komenos'tur. İç narteksten ana mekana geçerken büyük kapının bir tarafında Havari Petrus ve Havari Pavlus tasviri bulunur. Bu tasvirde Hz. İsa ile kiliseye bağışta bulunan Theodor Metakütes'in elinde kilisenin modelini Hz. İsa'ya sunarken görülüyor. Ana mekanda ise 3 mozaik günümüze ulaşmıştır. Sağda Hz. Meryem, solda ise Hz. İsa'nın tasvirleri görünür. Bu figürde ise Hz. Meryem'in ölüm tasviri bulunuyor. Müzenin belli bölümleri restorasyonda olduğu için çoğu fresk ve mozaikler kapalı durumda. Karya Müzesi gezimiz sona erdi.
Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.